Kaliteli bir cinsel yaşam için 10 madde sayacağım size. Birincisi iletişim eksikliği yaşamamak. Sağlıklı bir cinsel ilişki için iletişim aslında temel unsurlardan biri. Partnerlerin, çiftlerin arasında böyle açık iletişimin olmadığı, istekleri, sınırları, beklentileri net olarak, açık olarak ifade edilmediğinde karşımıza çıkar. Sonucu, çözümü ne? Aslında çözüm çok basit. Açık, dürüst bir iletişim kurmak çok önemli. Kendinizle ilgili ihtiyaçlarınızı, sınırlarınızı, yapmak istediklerinizi, yapmak istemediklerinizi, beklentilerinizi partnerinize çekinmeden anlatmalısınız. Bunun yapılmaması seksin kötü seyretmesine neden olabilir efendim. İkinci madde ön sevişmenin ihmal edilmesi. Ön sevişme bir cinsel ilişkinin kalitesini ve doyumunu arttıran temel unsurlardan biridir. Birçok insan ne yazık ki ön sevişme süresini yeterince yapmıyor, yeterli yapmıyor ve doğrudan doğruya penis vajina penetrasyonuna odaklanıyor. Bu da ne yazık ki partnerler arasında uyum bozukluğuna, uyarılma düzeyindeki uyumsuzluğa neden oluyor. Özellikle kadınlar için. Ön sevişmeye yeterince zaman ayırmanız gerekiyor. Partnerinizin isteklerini anlamak için iletişiminizi sürdürerek bunu mümkün kılabilirsiniz. İlişkiye girmeden önce partnerlerinizi uyarıcı ve tahrik edici hareketlerde bulunun ve sevişme sürenizi ne kadar uzarsa o kadar sizin için iyi olacağınızı bilin. Diğeri ise rutinleşme ve monotonluk. Rutinle ve monotonluktan kaçınmanız gerekiyor. Ne yazık ki uzun soluklu ilişkilerin temel problemlerinden biri. Aynı alışkanlıklar, aynı pozisyonlar, aynı ritüeller, aynı mekan bir süre sonra çiftin cinsel ilişkideki heyecanını karşılıklı azaltır. Cinsel doyumu ve cinsel tatmini olumsuz etkiler. Çözüm ne? Çözümü çok basit. Yenilikli fikirlere açık olun. Çeşitli pozisyonlar deneyin, fantaziler kurun, cinsel oyunlar deneyin ve partnerinizle bunları konuşarak paylaşın ve ilişkinizi canlandırın. Bir diğeri emrivaki yapmak. Yatakta emrivaki olur mu? Bazen olur ama dozunda olması koşuluyla. Kişilik yapısına uymuyorsa partnerinizin eğer emir vermeniz onun zevk almasını engeller. Emrivaki oyunları onu rahatsız edebilir. Bu noktada hatta kaba da bulabilir. Açık bir dille konuşun. Her iki çiftin de istekleri doğrultusunda bu noktada hareket etmelisiniz. Beşinci madde kendini olduğun gibi sevmek. Hem kadının hem erkeğin. Kendini beğenmek, kabullenmek, kendi vücudu ile ilgili, beden algısı ile ilgili olumsuz kaygılar yaşamamak. Kişinin kendi vücudu ile ilgili yaşadığı kaygılar cinsellikte önemli bir engel oluşturabiliyor. Bu kaygılar işte çirkin, şişman, beğenmiyorsa cinsel organını işte o noktada rahat olmasını engelliyor. Cinselliğe odaklanmasını engelliyor. Keyfini çıkarmasını engelleyebiliyor. Çözüm ne? Ya istediğiniz beden imajına bir an önce dönün. Spor yaparak, diyet yaparak. Ya da kendinizi bu halinizle sevin. Çünkü kendinizi sevdiğiniz zaman partnerinize geçirdiğiniz enerji de bu yönde oluyor. Partneriniz zaten sizi seviyor ki sizinle bu bedenle beraber olmak istiyor. Bu şekilde düşünmeye çalışın. Ama karşılıklı beden algınızla ilgili problem varsa o zaman bu yolda mutlaka yardım ve destek almaktan kaçınmayın. 6. madde orgazm baskısı yaşamak. Yani kadın orgazm olmak zorunda hissediyorsa kendini ya da adam boşalma zorunluluğu içinde hissediyorsa cinsel ilişkiye bu şekilde beklenti altında giriyorsa kendi kendine bir baskı altına sokuyor zaten. Ne oluyor? Otomatik olarak stres oluyor, kaygı oluyor, endişe oluyor. Performans kaygısına neden oluyor bir süre sonra bu da. Kadının cinsel ilişkide orgazma odaklanamamasından dolayı da haz alamıyor. Cinsel deneyim keyifli geçmiyor. Siz birlikte, partnerinizle birlikte zevk alma üzerine odaklanırsanız o zaman daha keyifli bir cinsel yaşamınız olabilir. Bir diğer madde, partnerinizin isteklerini önemsememe. Şimdi ilişki karşılıklı yaşanan bir şey. Sizin istekleriniz olduğu kadar partnerinizin de istekleri var, beklentileri var. Eğer onun isteklerini önemsemiyorsanız, görmezden geliyorsanız bu sizin aranızda probleme yol açacak demektir bir süre sonra. Birbirlerinizin ihtiyaçlarınıza saygı gösterin, birbirinizi dinleyin. Onun isteklerini anlamaya çalışın ve yapabileceklerinizi tatmin etmek noktasında birbirinize anlatarak, çözmeye çalışarak yapabildiklerinizi yapmaya çalışın. 8. madde sadece birleşmeye odaklanmak. Yani seksi sadece birleşmeden ibaret sanıyoruz toplum olarak. Bu seksi mekanikleştirir, duygusal yakınlığı azaltır. Bir süre sonra da cinsel isteği azaltır. Bunun yerine partnerinizin tahrik olabileceği beden bölgelerine odaklanabilirsiniz, temasa odaklanabilirsiniz. Bu oranda da zaten şehvet, tatmin, doyum artar. Bir diğeri korunma yöntemi kullanmamak.
Belki partneriniz hamile kalmaktan korkuyor. O anın heyecanıyla siz prezervatif kullanmak istemediniz. Korunmayla ilgili bir önlem almadınız. Partneriniz sizden bir enfeksiyon kapmaktan korkuyor olabilir. Bunun gibi durumlardan dolayı da cinsel eyleme başlamadan önce bunu açık açık konuşun. Çünkü partneriniz hamile kalma korkusuyla, enfeksiyon alma korkusuyla yeterince odaklanamaz, cinselliği çabuk bitirmeye çalışır. Onun için gerçekten korunmak konusunda öncesinden planlayın ve korunun. Son olarak kendinizi aşırı övmek. Bunu genellikle bayanlar değil de beyler yapıyor. İşte cinsellikle ilgili çok deneyimliyim, çok bilgiliyim, işte atıyorsan, kaçıyorsan, böyle şeyler atıyorsan. Belki de gerçekten öylesinizdir. Ama bunları böyle çok övmek, çok anlatmak karşı taraf için itici olabilir. Onun yerine hani böyle bir yarış içinde davranmak yerine cinsel eylem sırasında bunu ona göstermeniz bence çok daha doğru olandır. Efendim, şimdi bu 10 maddeyi konuştuk. Eminim içlerinde daha fazla eklenecek maddeler de vardır. İşte ön sevişme kadar, sonuca odaklanmamak kadar, partnerinizin istek ve beklentilerine önem vermek kadar. Dinlediklerinizden sonra mutlaka kendinize bir check edin. Hem kadınlar için söylüyorum hem erkekler için. Eğer uzun soluklu ilişkilerde böyle daha kaliteli bir cinsellik yaşamak istiyorsanız, karşılıklı partner duyumunun yüksek olduğu, daha renkli, heyecanlı, şehvetin, tutkunun bitmemesini istiyorsanız bu maddeleri mutlaka gözden geçirin ve problem yaşadığınız noktada da çözmeye çalışın. Problemi çözemediğiniz zaman karşılıklı oturup konuşmaktan çekinmeyin. Örneğin kadının taklit yaptığını düşünüyorsanız beyler, sen taklit yapıyorsun işte ben sana yetemiyor muyum? Böyle düşünmek yerine hani onun erojen bölgelerini uyarmaya yönelik. Hani burası hoşuna gidiyor mu? Bunu yapmamı ister misin? Öncesinde ya da seks eylemi sırasında konuşabilirsiniz. Ya da sevgili kadınlar, eğer orgazm olmayla ilgili problem yaşıyorsanız birincisi baştan kendinize rol yaparak ket vuruyorsunuz. Çünkü belki baştan söyleseniz partnerinize hani ben bunu yaşayamıyorum, olamıyorum, zorlanıyorum. Ama bu seninle ilgili değil, benle ilgili gibi söylerseniz partneriniz en azından birkaç ufak belki de değişiklik yapacak. Bu sorunun üstesinden beraber gelebileceksiniz. Ama siz rol yaparak hep böyle sırt arkasına atarsanız, hatta ben çok kullanırım, halı altına süpürürseniz bir süre sonra artık o rol yapmalar biter. Çünkü sizin için çok sıkıcı, çok keyifsiz bir hale döner. Çünkü insan sevmediği bir şey yapmak istemez. Nereye kadar sevmediğiniz bir şey yapacaksınız? Bir süre sonra isteksizlik gelişecek, soğukluk gelişecek, sizin için itici bir eylem haline gelecek. Bunu paylaşmaktan çekinmeyin. Aynı şey erkekler için de geçerli. Bir performans kaygısı yaşıyorsanız, ereksiyonun kalitesiyle ilgili problem yaşıyorsanız, denetimsiz boşalma sorunu yaşıyorsanız, öncelikli olarak ön sevişmeye önem verin. Sadece penis vajina birlikteliklerine odaklandığınız zaman denetim sağlama noktasında problem yaşamaya başlarsınız. Ve emin olun, hani derler ya, penisin aklı yok, fikri var. Olabilir, inebilir, kaygılısınızdır, korkulusunuzdur, üstünüze baskı vardır, bütün günün yorgunluğu vardır, ekonomik kaygılar vardır. Sadece penisi olan bir cinsel varlık olarak görmez kadınlar sizi. Penise gelinceye kadar onu orgazm edeceğiniz bedeninizle o kadar çok vücut bölgeniz var ki. Onun için onları da mutlaka kullanın. Cinsel repertuarınıza ekleyin efendim. Efendim 10 maddenin sonuna geldik. Umarım yaptığınız hatalar varsa cinsel yaşamınızın kalitesini arttırmak adına bu maddeleri dinler, hayatınıza uygulayabilirsiniz.